2025 Ocak ayında ay düğümleri burç değiştirip yılın yeni trendlerini ve konularını belirleyecek. Şimdi bu video hepimizi çok yakından ilgilendiren bir video. 2025'i daha da iyi anlamamızı sağlayacak tüm burçları. Ay düğümleri ne demek? Şöyle kısaca bahsedecek olursam, bizim doğum haritalarımızda da bu mevcut. Güneş ve ayın yörüngelerinin kesişim noktasına diyorum. Bizim ruhsal yolculuğumuzu, evreni çok daha bilinçli algılamamızı ve bu yılın da aslında nasıl etkiler altında olduğunu anlatacak bizlere. Ne yaparsak daha iyi olur, nasıl ilerlersek çok daha rahat edeceğiz bu sene içerisinde. Biraz buralara bakacağız aslında. Yani tüm burçları ilgilendiriyor. Size de bir rehber olmasını umuyorum. Anlatmaya başlamadan önce eğer kanalımla ilk defa karşılaştıysanız hoş geldiniz. Ben Fulya. Her ay bu kanalda gerçekleşecek olan gökyüzü olaylarını, zamanın nasıl bir kaliteden geçtiğini size buradan aktarıyorum. Hepimizin doğum haritası farklı. Dolayısıyla genel gökyüzü durumları herkesi ilgilendirir. Hayat akışında karşınıza böyle çıkabilecek gündemleri gösteriyor. Bu yüzden önceden öğrenmek istiyorum diyorsanız buna göre hareket etmek ya da daha kolaylıkla bir şeyleri atlatmanızı sağlayabilir. Bu astrolojiye göre hayatı aşırı kontrollü yaşamak değil, yol gösterici gibi kullanmaktır. İkisi arasında çok büyük fark var. Şimdi kendi iradenizle nasıl bir kaliteden geçecek zaman öğrendiğinizde ona göre kendinizce böyle planlar yapabilirsiniz, ayarlamalar yapabilirsiniz hayatınızda. Videolardan da anında haberdar olmak istiyorsanız bildirimlerinizi açın ki videoları kaçırmayın. Benden danışmanlık almak isterseniz de ya da Instagram hesabımı takip etmek isterseniz de şuraya adresimi ya da Instagram'ı, mail adresimi bırakıyorum sizler için. Astroloji eğitimi aldıysanız ama nereden başlayacağınızı henüz bilmiyorsanız, kafanız karışıyor olabilir veya pekiştirmek, üzerinde çalışmak istediğiniz herhangi bir konu varsa yine benimle birebir çalışmalar yapabilirsiniz. Eğitim için de yine oralardan bana ulaşabilirsiniz. Şimdi önümüzdeki 1,5 seneyi etkileyecek şu ay düğümlerini bir iyice inceleyelim bakalım bizlere neler bekliyor. 12 Ocak'ta Kuzey Ay düğüm Balık burcuna, Güney Ay düğüm de Başak burcuna geçiş yapacak. Artık çoğu tutulma ya Başak burcunda ya da Balık burcunda olacak demektir bu 1,5 yıllık süreç içerisinde. Bu ay düğümü formül gibi ve özet şeklinde olabildiğince size zaten anlatmaya çalışacağım ama özellikle etkilenecek bazı kişiler var ki onların kimler olduğunu ben aşağı açıklamalar kısmına tarihlerle bırakacağım. Lütfen bana hani şu olacak mı, bu olur mu, bu tarih aralığına denk geliyor mu diye sormadan önce burayı çok dikkatle dinleyin. Belirttiğim tarih aralığında doğanları ekstra etkileyecek. Yani hayatlarında çok önemli değişimler olmaya başlayacak demektir. Özellikle belirttiğim grubun bir danışmanlık almasını ben tavsiye ederim. Sevdikleri, güvendikleri herhangi bir astrologdan bunu arkadaşlarınıza da mutlaka gönderin ki herkes faydalansın. Şimdi geçtiğimiz 1,5 sene içerisinde kendimizi keşfetmemiz, ne istediğimizi daha iyi belirlememiz açısından çok önemliydi. İkili her türlü ilişkinin aslında dengesinin bozulduğunu, birçok ilişkinin de sarsıldığını, belki ilişkilerin formunun değiştiğini gördüğümüz bir seneden geçmiş olabiliriz. İlişkilerde epeyce bir sınandık aslında. Şimdi yavaş yavaş konular buralardan çıkıp farklı yerlere evrilmeye başlayacak diyebilirim bu ay düğümleriyle beraber. Öncelikle bu sene 14 Mart'ta bir ay tutulması Başak Burcu'nda gerçekleşecek. 7 Eylül'de Balık Burcu'nda bir ay tutulması gerçekleşecek ve 21 Eylül'de de Başak Burcu'nda yine bir güneş tutulması meydana gelecek. Hem genel ay düğümleri hem de bu tutulmaları şöyle bir genel çerçevede inceleyip nasıl bir yol almalıyız bakalım. Şimdi haritanızda yükselen Balık, Başak veya İkizler ya da Yay burcuysanız 1,5 sene içerisinde çok yoğun etkiler alacaksınız demektir. En son 2006-2007 yıllarında bu tutulmalar olmuştu. Yaşı yetenler bir baksın bakalım o tarihlerde neler yaşamışlardı, nelerle meşgullerdi. Aynısı olmayabilir ama benzerleri olabilir. Sonuçta kötü bir şeyler yaşadıysanız hani hemen panik yapmayın diye söylüyorum. Bizler büyüyoruz, gelişiyoruz, aynı seçimleri yapacağız ya da aynı şeyleri yaşayacağız diye bir kural yok. Kuzey Ay düğüm Balık, Güney Ay düğüm Başak burçlarındayken aslında hayat bize bizden daha üstün bir sistemin, bizden daha büyük bir gücün var olduğunu bizlere hatırlatacak. Bizim hiçbir şeyi aslında kontrol edemeyeceğimizi,
kendimizi artık elimizden geleni yaptıktan sonra şöyle bir bırakmak, işte teslim olmak gerektiğini gösterecek daha fazla bu sene. Bizler de zaten o kabulleniş, teslimiyet, akışa bıraktığımızda bir şeylerin kendiliğinden çözüme ulaştığını göreceğiz. Evrenin bizim için daha iyi bir planının olduğunu gerçekten hissedebiliriz. Değişen koşullara, konulara karşı adapte olmamız gereken bir seneden geçiyoruz. Bu yıl özellikle Mart ayına yaklaşırken Eylül'ün son haftaları daha yoğun bir endişe, kaygı, kuruntu ve takıntılara girebiliriz. Hepimizin haritasına göre bunlar tabii ki çok farklı konularda cereyan edebilir. Ama zaten bu etki tüm yıla yayılacak. Yani ne zaman detaylara böyle didik didik takıldığınızı fark ettiniz, o endişe ve kaygı durumundan hızlıca çıkıp zihninizi ve ruhunuzu özgürleştirmek için ekstra çabalamanız gereken bir sene. Her senenin vurgulandığı konu ve olaylar gerçekten bambaşka bu ay düğümlerinden dolayı. Bu sene kendinizi çok daha böyle takıntılı, daha her şeyi analiz etmeye çalışırken ya da belki aşırı endişeli bulursanız bu normal, ama bu normal diye de bu alanda kalmayın. Daha çok duygularınızı keşfetmeye yönelik durumlar yaşanabilir. Zaten Kuzey Ay düğüm Balık burcunda olacak. Yani hepimizin bir şekilde maneviyata yöneleceği bir seneden geçeceğiz gibi duruyor. Kimisi bunu yoga ile yapabilir, kimisi bunu namaz kılarak yapabilir, kimisi kendi kendine dua edebilir, kimisi meditasyon yapabilir. Artık sizin inancınız hangi yöndeyse çok daha derin ve içsel arayışlara ihtiyaç hissedebilirsiniz. Evreni keşfetmeye, duyguları keşfetmeye daha açık olacağız. Buna daha fazla böyle eğilmeyi gerektiren durumlar ve olaylar içerisine girebiliriz demek istedim. Çünkü geçtiğimiz yıllarda gerçekten bireysellik artarken böyle duygusallık, bencillik çok fazla çoğaldı. Hal böyle olunca aslında kimse ruhunun neye ihtiyacı var gerçekten göremez hale geldi. Ruhunun böyle gerçek bağlara ve gerçek sevgiye, maneviyata ihtiyacı vardır. Bu 2025 senesinde de ancak böyle huzurlu ve mutlu oluruz demektir bu. Başkalarına fedakarlık yaparken sınırları da iyi çizmemiz gerekiyor ki kendi duygularımızı, kendi ihtiyaçlarımızı da görmezden gelmemek gerekiyor. Ben bu 1,5 senede psikolojimize eğilmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bu sene en iyi yatırım aslında ruh sağlığınıza, zihninize yapacağınız yatırım olacak. Kuzey Ay düğüm Balık burcundayken bizim daha fazla yaratıcılığımız artar. Dolayısıyla eğer böyle sanatsal işlerle uğraşıyorsanız, müziktir, işte sinemadır, tasarımdır, kısaca sanatsal projelerin daha fazla öne çıkacağı bir seneden geçeceğiz. Mükemmelliyetçiliği bir kenara bırakmamız gereken bir sene. Mükemmel biriyle birlikte olamayız. Mükemmel işler yapamayız. İşlerimiz mükemmel gitmeyebilir. Biz mükemmel zaten değiliz. Bunları ne kadar hızlı kabul edersek o kadar iyi olur bu sene içerisinde. Karşımızdakini gereksiz yere eleştiri bombardımanına tutuyorsak orada bir durup silkelenmek gerekiyor. Eleştiri, kaygı, endişeli hareketler, kuruntular, takıntılar normalden çok daha fazla bizi bu sene aşağı çekecek. Bazen bazı olayları daha geniş çerçevede değerlendirmek gerekiyor. Bütüncül bakmak gerekiyor. Ama öyle olmuştu. Zaten şöyle olsa böyle olmazdı deyip böyle ayrıntılara takılıp günümüzü mahvetmeyelim lütfen. Zaten bunları yapıyorsanız bu sene daha dikkatli olmanız gerekiyor diyor. Yani daha sert olaylar yaşamamak için. Tam tersi olacağı zamanlar da gelecek ama bu sene o sene değil. Bu sene planlama, programlama evet yapalım. Fakat bunu yaptıktan sonra gerisini teslim edelim. Her şey olması gerektiği gibi ilerleyecek. Bu bizim mottomuz olsun bu sene. Bakın, izleyin daha sonrasında neler oluyor. Şimdi biz bu sene içerisinde tutulmaları yaşadıkça bunları çok daha fazla evren böyle gözümüzün önüne getirecek. Tabii ki sıkıntılı olarak bağımlılıklar artabilir mesela bu akslarda. Sağlık konuları, salgınlar, hastalıklar, hastaneler, hapishaneler, sağlık çalışanları, koşulları, onları ilgilendiren meseleler bu sene daha fazla duyulmaya başlanabilir. Kurban psikolojisine girmek, hep benim başıma böyle şeyler geliyor gibi bir girdaba girmek de Kuzey Ay düğüm balığın çok yanlış kullanımıdır. Bu da aklınızda olsun. Başkalarını suçlamak en kolayı ve en güzel kaçış noktasıdır. Kaçış zaten balık burcuyla bağlantılı. Hayatın ve kendimize ait olan bazı böyle sorumluluklardan kaçmaya meyilli olabiliriz. Başkalarını bu kadar eleştirirken hani bir kendimize dönüp ben nerede hata yapıyorum diye bir bakmamız gerekiyor. Yaratıcıya her zamankinden çok daha fazla güvenmek gereken bir dönem. Vardır bir planı. Hani olan her şey bütünün bir parçası. Biz bunu göreceğiz aslında. Bu sene bunu deneyimleyeceğiz. Esnek davranırsak çok daha keyifli ilerleyebiliriz demektir. Sezgilerimize, içgüdülerimize lütfen daha fazla kulak verelim.
verin, korkulara değil. Planınız bozulduysa da o an siniriniz bozulmasın. Çok çabuk Güney Ay düğümüne bu tarafta çekilebiliyoruz çünkü. Her şey sizin istediğiniz gibi olmak zorunda değil, olmayabilir diyor gökyüzü. Bir de bir şeylerden çok çabuk vazgeçebiliriz. Yani akışla vazgeçme arasında çok ince bir çizgi var. Bu biraz karışabilir. Şimdi ülkemiz için de 1,5 sene aslında çok önemli. Çünkü tam da tepemizde yaşanacak bu tutulmalar ve ay düğümleri geçişi. Dolayısıyla şimdi ne demiştik? 2006-2007 yıllarına benzer etkiler alacağız diye. O zaman baktığımızda 2006'da erken seçim isteği sesi daha fazla çıkmış. 2007'de de erken seçim yapılmış. Şimdi astrolojide şöyle işliyor. Geçmişe bakıyoruz, geleceği tahmin ediyoruz. Dolayısıyla burada demek ki hükümette bir değişiklik olma olasılığı düşünülebilir. Diyelim 2026'da erken seçim yapılacak. Ama o zamana kadar bile birçok kişinin görevi değişebilir, görevden alınabilir, göreve atanabilir, ani ve beklemediğimiz değişimler olabilir demektir. Sigortalar, emeklilik konuları, yaş konusu oldukça önemli bu dönem. Yine sağlık sektörüyle, hastaneler dediğim gibi hastaneler, çalışanlar, işte salgınlar, hastalıklar bu 1,5 sene içerisinde çok çok önemli. 2006'da mesela kuş gribi yaygınmış. Yine bir hastalık tabii ki yayılabilir. Tabii ki bu ihtimali de veriyor demektir. Cumhurbaşkanı 2006 yılında kas spazmı geçirmiş, hastaneye kaldırılmış. Demek ki yine benzer bir sağlık sıkıntısı bu sene içerisinde geçirebilir. Daha doğrusu 1,5 sene içerisinde. Bu arada tabii 2006 yılında eski başbakan Bülent Ecevit hayatını kaybetmiş. Yine bir devlet büyüğünün vefat haberini 1,5 sene içerisinde de alabiliriz demektir. Çok daha fazla gündem olsa da ilk göze batanları size buradan söylemek istedim. Şimdi dünya için etkilerini de tutulma dönemlerinde ben size zaten detaylı olarak aktaracağım. Bu video hepimize etki edebilecek bir video ve ülkemizdeki bazı değişiklikleri de çok tetikleyecek bir sene olacak. Eğer ay düğümlerinin nasıl çalıştığını, neler yaparsak bize daha iyi gelir kısmına odaklanırsak daha iyi yol alabiliriz demektir. Umarım sizler için faydalı bir rehber olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere. Herkese iyi seneler. Şimdilik hoşça kalın.